Horovax'tan herkesi selamlıyoruz. Horofriend serimize devam ediyoruz. Horofriend'de ne yapıyoruz? İsviçre saatçiliğinin önde gelen markalarının yeni modellerini sadece saat severlerden, gerçek saat severlerden oluşan Horovax Inside Dostluk kulübümüzdeki üyelere veriyoruz ve günlük hayatlarında bir hafta boyunca saati kullanmalarını istiyoruz. İşin sonunda da kamera karşısına geçirip tecrübelerini burada bizlerle paylaşmalarını istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Ünal Tanyıldızı, eski arkadaşım. Uzun senelerdir beraberiz. Nihayet onu da saat dünyasına katabildik ve Horovax Inside'ın değerli üyelerinden biri oldu. Ünal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Yoğun geçiyor bugünler. Evet maalesef. Evet, araya sıkıştırdın bizi de. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Evet şimdi Horofriend, senin saatlerle tanışman biraz geç oldu ama çok da hızlı bir başlangıç yaptın. Omega'nın daha henüz butiklerde, vitrinlerde yer almamış özel bir modelini seninle paylaştık. Yaklaşık bir haftadır da takıyorsun ve şimdi bu konuyla ilgili, bu tecrübenle ilgili neler yaşadığını bize anlatacaksın. Öncelikle saatin tasarım detaylarından bahsetmek istiyorum. Yani özel eski modele göre çok büyük değişiklikler var. Hani bu kullandığın sürede tasarımla ilgili neler söyleyebilirsin bize? Valla Serdar'cığım gerçekten ilk başlangıçta verdiğinde ağır bir saat gibi gözükse de koluma taktığımda o ağırlığı hiçbir zaman hissettirmedi bana. Yani kolumda var mı yok mu çok hissetmedim. Tasarım çok güzel yapılmış. İçerideki bütün tasarımı gerçekten çok güzel hazırlamışlar. O beyaz noktalar, dalgalar, kronometreler, yani maviyi, griyi ve beyazı bu kadar beraber güzel, çok güzel kullanmışlar. Yani hem spor olarak da rahatlıkla kullanılabilecek bir saat. Peki şimdi birçok saatin var. Son dönemde bunların çoğunu kullanıyorsun. Bu Omega Seamaster Diver kronograf içinde iki tane komplikasyon barındırıyor. Biri tarih, biri de kronograf. Güncel hayatında yani bu komplikasyonları ne kadar kullanıyorsun? Yoksa sadece bir aksesuar olarak mı kalıyor? Ya çok kullanmıyorum ama lazım olduğu zamanlarda da kullandığımız oluyor. Biliyorsun sporcu geçmişimizle bazen kullandığımız zamanlarda oluyor sürelerle ilgili, kısa saniyelerle ilgili. Ya bence kullanılabilir bir şeyin olması ve iki tane yuvarlağın bu katrajın içine konulması gerçekten güzel olmuş. Bence her iki anlamda da kullanılabilecek bir saat. Evet. Biz tabii çok uzun seneler spor yaptık, beraber de oynadık. Bizim sporcuların bu aksesuarlarla, özellikle pahalı aksesuarlarla, saatlerle tanışması biraz geç oluyor. Evet. Tabii yaşadığımız hayattan ötürü günde 2 tane antrenman yapıyorsun, girdi çıktı işte o zaman doğru. Kasalar yok, o yok, bu yok. Şimdi tabii hepimizin bir iş hayatı var. Sen de kısa süre önce bu saatlerle nihayet tanışabildin. Ne değişti hayatında? Yani bu mekanik İsviçre saatlerini, özel saatlerini bileğinde taşırken neler hissediyorsun? Ya senin de söylediğin gibi bir en önemli şeylerden birisi oyunculuk zamanımızda, gençlik zamanımızda ekonomik durumlar. Tabii para da yok. Evet, para yok, geçinmez dertleri Sen de biraz vardı gerçi yani beraber başka işler de yapıyordun. Takım arkadaşlarımızın arasında tek çalışan bendim. Evet. Herkes öğrenciydi, herkes sadece basket,bolla uğraşıyordu. Tabii bizim takma zamanımız da yok. Yani sabah idman, öğlen idman, akşam idman, kamplar, seyahatler. Evet. Yani bu değerli saatleri hem maddi olarak alma gücümüz yoktu. Hem de bunları takıp saklama gücümüz yoktu. Biliyorsun o zaman salonlar emniyetli değildi. Saatleri takıp da bir yere koyup gidemiyordun. Bir de bir zamanı var galiba bunun. Evet, ben biraz geç başladım seninle birlikte. Sen buna vesile oldum. Ama hızlı gidiyorum. Evet. Yani saatlerle tanıştığım süreyle şu andaki süreç arasında ciddi bir koleksiyonum olmaya başladı. Yani tabii bayanların çantası gibi, ayakkabısı gibi, gözlükleri gibi bizim de saatimiz çok aksesuara dayalı, çok şık bir şey. Elbiseyle birlikte, giydiğim bütün kıyafetlerle birlikte çok güzel kullanılacak bir aksesuar. Çok belli ediyor. Yani bazen benim çok gittiğim kaliteli müşterilerimin arasında özellikle saate çok bakanlar var. Kullandığım saate çok bakanlar var. Ya bu bir keyif esasında. Aynen, aynı resim gibi bir kültür, bir keyif. Taktıkça ben keyif alıyorum. Hatta renklere bile çok dikkat eden bir adamım burada.
Hani yeşil saatime yeşil elbiselerle giydiğimde, maviye mavilerle birlikte giydiğimde çok bakıyorum. Yani teşekkür ederim sana. Saat kültürü. Çocuklarıma da bunu aşılamaya gayret ediyorum. Keyifli bir aksesuar. Bizim çok az aksesuarımız var erkekler Evet, fazla olarak. bir şey yok. Bunlardan en büyüğü de saat. Çok keyifle kullanıyorum ben. Peki bu kullanım sırasında aslında konfordan biraz bahsettin ilk başta ağır gibi göründüğünü ama benim asıl öğrenmek istediğim şimdi Seamaster bir dalış saati aslında. Yani adı dalış saati, segmenti öyle. Biraz ağır olmasının da aslında sebeplerinden biri o. Bir de senin kullandığın bilezikli bir modeli. Bunun aslında kauçuk, kayışlı olanı da var. Sportif işte yazın sonlarına doğru verdik sana saati. Aslında başında versek daha da kullanışlı olabilirdi. Ama hani diğer elbiselerle, takım elbisenle, günlük kıyafetlerinle kullanımda nasıl bir sonuç aldın? Hiçbir farkı yok. Ben takım elbiseyle de taktığımda çok dikkat çekip beğenen arkadaşlarım da çok oldu. Spor kıyafetlerle de çok oldu. Yani bu saatin bence en büyük özelliklerinden biri. Her türlü kıyafetle çok rahatlıkla kullanılabilecek bir konsept. Yani ben tasarımcısını tebrik ederim. Hakikaten güzel bir saat yapmış yani. Evet. Peki bir de senin mesleğinle alakalı bir şey sormak istiyorum. Bu aslına bakarsan saat dünyasında özellikle son dönemde sosyal medyada çeşitli videolar görüyoruz, haberler duyuyoruz. Benim maalesef kişisel olarak da başıma geldi. Bir hırsızlık durumu var. Yani saatleri biz hep aldığımızda başına bir iş gelir diye düşünüyoruz ama maalesef bu hırsızlık olayı biraz şeyden çıkıyor. Bizim düşüncemizin dışına çıkıyor. Bu sigortacılık dünyasında bizim bu taktığımız güzel aksesuarlarımızı, dünya para verip aldığımız aksesuarları nasıl bir koruma altına alabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Şimdi bunların detaylı sigortaları var. Özellikle evlerde, iş yerlerinde saklamak için özellikle şartlar var sigortacılık sektöründe. Yani şu önemli, evlerde ve iş yerlerinde kasanın dışında kalan muhteviyatların belirli rakamları var. Diyor ki ben şu kadar rakama kadar öderim. Yani milyon dolarlık bir saatin de olsa o koruma kapsamında değilse ödenecek fix bir rakam. Evet diyor ki atıyorum 10 bin lira ödenir diyor. Ama sen bunu kasanın içine koyarsan, kasa emniyetliyse, ağır bir kasaysa, duvara monte ise kasanın içinden çalındığında 1 milyon dolar da olsa öderim ben sana diyor. Ama ben belirli güvenlik önlemlerini alman lazım. Evet. İşte güvenlikli bir ev, alarmlı bir ev ya da kasan çok güvenlikli. İşte yangından etkilenmeyen, hırsızlıkta kolay açılmayan saatlerde. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Özellikle değerli eşyalar konumunda. Nasıl olsa sigortalı, ben bunu bırakırım masanın üstüne, seyahate giderim. 10 gün sonra geldiğimde bu çalındı dediği zaman sigortalıydı bu diyemiyoruz. Yani o yüzden oluyor aslında. Evet, yani. o yüzden bilinçli sigorta acenteleri ya da sigorta şirketlerine müracaat ederek bu saatlerin hepsini sigorta kapsamı altına almak çok kolay. Yeter ki ben bu saatlerim var bildireyim. En büyük sorun da bu bizim sigortacılık sektöründe. Biz bilmiyoruz. Soruyoruz yok diyor. Hasar olduğunda diyor ki ya benim 2 tane çok değerli saatim vardı. 50 bin dolardan 100 bin dolar. Biz bunu bilmediğimiz için poliçeye de işlemediğimizden nasıl saklaması gerekeceğini de ona söyleyemediğimizden bunu ödeyemiyoruz tabii ama sigorta yaptırmak isteyen herkes rahatlıkla diğer değerli eşyaları gibi saatlerini de çok rahatlıkla sigorta ettirebilirler. Bunun için de acentalarına başvurması ve yetkili kişilerden doğru bilgi tecrübeli almaları. acentelere başvurmaları yeterli. Ben bu arada tabii saatlerimin sigortasını Ünal Bey yapıyor ve kendi saatlerinde benden topladığı primlerle alıyor gibi bir durum söz konusu ama. Bir kısmını değil. Evet, en azından teminat altındayız. Peki son olarak yani çevrenden ya genel anlamda aslında yani sadece Omega Seamaster için değil çevrenden bu saatlerini aldığın tepkiler yani çevrende bununla ilgilenen çok insan var mı baktıkları zaman işte bu nereden nasıl falan yani böyle bir sohbet oluyor mu? Tabii oluyor çünkü senin de söylediğin gibi birkaç sene önce başladı benim bu merakım senin desteğinle. Senin bize verdiğin konseptle. Biliyorsun Hakan Atakan arkadaşım da benimle birlikte başladı. Tabii biz daha önceden böyle saatleri kullanmadığımız için saat benim için her zaman önemliydi ama bu derecede saatler, bu değerde saatler kullanmıyorduk. Bunları taktıkça hem duruşu hem markaları hem fiyatları etkiliyor insanları tabii ve gerçekten güzel saatler olduğunu bunu benim ailem de, arkadaşlarım da, dostlarım da söylüyor.
çok olumlu tepkiler var. Dediğim gibi bizim en büyük aksesuarımız esasında saat. Erkekler için en önemli şey. Bu da çok güzel bir şey olduğunu görüyorum. Keyif de alıyorum. Daha da koleksiyonumu arttırmaya çalışıyorum. İşte senden bilgiler alarak, destekler alarak güzel saatler, düzgün saatler, değerli saatler, bunlar önemli şeyler. Bir de en önemli şey Serdar'cığım burada, bunlar çocuklarına miras bırakılabilecek güzel şeyler. Yani babamın saatiydi deyip, ben çok arkadaşımı biliyorum ki 1900'lü yıllardan, 1850 yıllardan kalmış saatler. Eskiden babalarımızın o meşhur Omega'ları, Nacar'ları vardı. Onları takmak, çocuklarıma bırakmak da güzel bir şey bence. Bakalım bizim çocuklar ilgilenecekler ama iPhone'dan koparamıyoruz hiçbirini. Tabii. Evet, bu arada tabii Omega Türkiye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Daha henüz butiklerde, vitrinlerde bile olmayan bir saati bizimle paylaştılar. Sevgili Ünal Tan Yıldız'ı da bizle beraber oldu. Tecrübelerini paylaştı. Ben teşekkür Öncelikle ederim. çok teşekkür ediyorum. Koleksiyonunda başarılar diliyorum. Sağ ol. Her çeşit yardıma hem kişi olarak hem Horovax ekibi olarak hazırız. Bir günde inşallah sadece koleksiyonundaki saatleri beraber konuşmak için kamera karşısına geçeriz. Memnuniyetle. Şimdilik çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok mersi.